Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz yeni videomuza. Söz verdiğim gibi Sopurgo Formations olayı hakkında konuşacağım. Şimdi öncelikle bilenleriniz vardır mutlaka. Zaten kanalımızı takip eden herkes bilir. Bilmeyenler için kısa bir özet geçmek istiyorum. Sopurgo Formations, Pablo Torregiano adlı aktörün kurmuş olduğu bir hesap. Yanılmıyorsam 2010 yıllarında, yani Michael'ın ölümünden hemen sonraki bir yılda adında bir videoyla YouTube'a start veriyor ve videolarının çoğunu şapkalı ve maskeli, gözlüklü bir şekilde teras katında, kendi evinin teras katında gece vakti dans edip videolarını oraya koyuyor. Pablo'nun bu kanalı kurmasının amacı da şuymuş kendisine göre: insanlara Michael Jackson'ı hissettirmek. Hala yaşadığını, hala dans ettiğini hissettirmek. Üzülen hayranlarına bir teselli vermek. Peki bu kimin haddine olabilir? Bunu kim başarabilir? Yani şu an en kral dansçıyı getirebiliriz. En iyi dansçıyı getirebiliriz. Michael Jackson'ın taklitçilerinden, ki çok var. Onun adına konserler verenler bile var hala, ama hiç kimse bir maske takıp, gözlük takıp onu hissettiremez. Onu hissettiremez. Onu hissettirebilmen için bizzat kendisi olman gerekir. Yani bu Pablo kanalı bu amaçla kurduğunu söylüyor ve videolarına sıklıkla devam ediyor. İlk başlarda takipçisi, izleyicisi az, fakat sonralarında bir takım şeyler oluyor. Bazı videolarda çok iri yapılı, kaslı bir vücut dans ediyorken, bazı videolarda çok zayıf, aynı Michael gibi bir kişinin dans ettiğini görüyoruz. Burada gözleri gören herkes anlar ki büyük, bariz bir fark var. Zaten hayranlar da bunu anlıyor. Ve bazı videolarda yine ne hayra alamet ki ayak kısmında Michael'ın vitiligo hastalığı var, bilirsiniz, ve vitiligo izleri hayat boyu vücudun bir takım yerlerinde gezer. Ayak kısmında vitiligo izi görülüyor. Pablo'nun vitiligo hastalığı mı var? Eğer yoksa başka ne konuşabiliriz? Ona da o hastalığı da mı var? Yani her şey uyuyor, vücut yapısı uyuyor, her şey uyuyor ve vitiligo da mı var? Büyük bir tesadüf. Pablo'nun bir takım eşyaları var. Ve bu eşyaları gösterirken bir videosunda yüzü yansıyor. Elinde kamera var. Eşyaları gösterirken yanılmıyorsam bir CD'nin üzerinde yüzü yansıyor ve yüzü Michael Jackson'a çok benziyor. Allah Allah. Tesadüf. İşte bu olaylar olunca da bu hesap birazcık Michael camiasında, detoks camiasında yayılıyor. Tabii ki ben de bu kanal hakkında birçok analiz videosu yapıyorum. Fakat sonrasında bu analiz videolarını saklamak zorunda kalıyorum. Şu an sadece özel üyelere açık. Peki neden? Sebebi şu: kanal ben ne zaman video atsam telif atıyor. Telif atınca benim kanalıma da zarar geliyor. Şimdi toplam kendisi bana 3 tane mesaj attı. Tabii ki aynı sene değil, zaman zaman gerçekleşti. İlk mesajı şuydu: merhaba, kanalından benim hakkımdaki videoları silsen iyi olur. Hem de hemen teşekkürler tarzı bir mesaj attı. Ekranda da göstereceğim. Ben de seni seviyoruz.
geri dön Michael şeklinde bir yanıt verdim fakat geri dönüş olmadı. İkinci mesajı da biraz daha sertti. Ya bu birinci mesajından sonra dans videolarını durdurdu. Uzun bir süre dans çekmedi. Şimdi olayın içine girdiğimizde sahte bir insan, erişim kazanmak isteyen bir insan, kanalının abonesini kasmak isteyen bir insan, onun Michael Jackson olduğunu söyleyen bir kanala telif atmaz, tam tersi destekler, hep var olmasını ister. Ve tam onun Michael olduğuna inananların çoğaldığı bir zaman kanalını durdurmaz. Dans videolarına devam eder, ipuçları vermeye devam eder. Bunu yapmıyor, tam tersi söylediklerimi yani aksi şeyleri yapıyor. Bana telif atıyor. Kendisini Michael olduğunu söyleyen kanalları istemiyor. İkinci mesajı biraz daha sert bir dille yapıyor. Şimdi ekrana vereceğim. Üçüncü mesajında da bir yorum, videomun altına bir yorum atıyor. Bu kişinin, bu şahsın 51. bölge gibi gizli bir yerde dans etme teorisi hakkında ki bir videomda böyle bir yorum atıyor. Sert bir dille. Üçüncü yorumu çok sert. Ve polis diyor senin kanalını takip ediyor. Tehdit ediyor yani. Bunu yapan ki bunu yapan Michael Jackson değil. Bunu yapan Pablo'nun kendisi. Şimdi Pablo'ya buradan sesleniyorum. Bu videoyu izliyorsa eğer. Şimdi sen böyle şeyleri yapmana gerek var mı? Var mı? Bence yok. Böyle şeyler insanları daha da hırslandırır. Bu teoriyi daha da körükleyebilir. Eğer senin dans videolarını çektiğin yer gizli bir bölge değilse etrafında neden gözcü kuleleri var? Sana soruyorum. Neden etrafında gözcü kuleleri var? Ve Michael iddiasını çürütmek için neden hiçbir şey yapmadın? Neden maskesiz bir şekilde video yüklemiyorsun? Bir tane bile neden bir video yüklemiyorsun? Sen bunu yapmazsan kusura bakma burası YouTube. Burası teorilerin de konuşulduğu bir yer. Bunu insanlar yapacak. Bana telif atarsın, X bir kanala atarsın ama yetişemez. Ben başka bir platformdan da yayınlarım videoları. Senin burada yapman gereken şey bu iddiayı çürütmek istiyorsan maskesiz bir şekilde video at veya geçmiş videolarının kamera arkalarını yayınla ve yaşadığın yerin neden yani dans videolarının çekildiği yer neden gözcü kuleleriyle çevrili bunu açıklayacaksın. Bunu açıklamıyorsan beni boş yere tehdit etme ve ben tehditlerden de korkmam. Pablo'ya sesleniyorum. Michael bunu yapmıyor. Pablo bunu yapıyor. Sahiplenmiş kanalı. Racon kesmeyle olmuyor bu işler. Tekrar sesleniyorum. Tabii bunun arkasında da dediğim gibi hani bundan gocunmuyorum. Bu tam tersi bu teoriyi daha da destekliyor. Sahte bir insan bunun bu iddianın yayılmasını ister. Michael gibi gözükmek isteyen insan bu iddiaların yayılmasını ister. Ama yine de insancıl bir şekilde konuşularak bunlar halledilebilir. Ama herkese telif atmakla bunu çözmek istiyor Pablo. Bana bu şekilde davrandığı için kanalımdan videolarını gizliye almak zorunda kaldım. Yani boş tehditlere, saçma tehditlere bu zamana kadar boyun eğen bir insan olsaydım zaten bu kanalı açmaya korkabilirdim. Böyle bir şey yok. Kim gerçek Michael'sa, kim gerçekten onun hakkında ipuçları veriyorsa ben onun peşinden koşarım. Bu gayede açıldı bu kanal zaten. Küçük bir çocuğu korkutmuyorsun sen yani. Polis senin kanalını inceliyor. Polis neyi inceliyor? Seni incelesin o zaman. Sen maske takarak dans ediyorsun. Sen gerçek kimliğini göstermiyorsun. Ben senin kimliğine bir atıfta bulunduğum zaman polis beni mi inceleyecek? Ve hangi polis inceleyecek? YouTube serbest bir platform. YouTube serbest bir platform. En fazla telif atarsın, benim videomu kaldırırsın. Bir tık üstü olmaz. Bu kadar yani yapabileceğin maksimum şey bu.
O yüzden yanındaki kişiye selam söyle. Böyle şeylere de girişme. Daha fazla video yaparım. Daha fazla, daha feci videolar, yani daha analitik videolar yaparım. Senin yani bu kadar korkuyorsan bu kanalın patlamasında senin zararına olur. Onu demek istiyorum. İnsancıl yaklaşıyorum, barışçıl yaklaşıyorum. Kimseyle kavga etme niyetimiz de yok. Ama bu gibi şeylere de gerek yok. Uzun bir süredir kendisi zaten yok. Yani bu şeyleri yaşıyoruz biz Sofrugo'yla. Ve kendisi her videoma telif atıyor ve uzun bir süredir de yok. Dolayısıyla az önce saydığım deliller, işte vitiligo izinin bulunması, bir videoda kaslı bir vücudun dans etmesi, tıpkı Pablo gibi. Kendisiyle ilgili resimler falan göstermek istemiyorum. Zaten telif atabilir videoya eğer gösterirsem. Pablo'nun kaslı bir vücudu var. Ama bazı videolarda dans eden kişinin çok zayıf bir vücudu var. Dizisitteki görüntülerle çok uyuşuyor. Ve etrafı gözcü kulelerle çevrili bir yer nerede bulacaksın ve nasıl dans edeceksin? Basit bir insan olamaz. Sonra çok zengin bir otele gidiyor. Bayağı kanıtları, delilleri olan bir kanal. Bu bir önceki videomda bahsettiğim kanallar da bu olaydan esinleniyor, türüyor. Ama gerçek Sofrugo Promotions dediğim gibi hiçbir amacı yok. Erişim kazanmak, para kazanmak. Zaten bir kişinin Michael Jackson olabilmesi için en önemli etkenlerden biri bu. Bir amacının olmaması lazım. Yani parasal, maddesel bir amacının olmaması gerekiyor. Bu da Sofrugo'da yok. Erişim gayesi yok. Uzun yıllardır video atmıyor. Takipçi kasmak istemiyor. Sadece amacı Michael'ın hayranlarını iyi hissettirmekmiş. Kendi dediğine göre. Evet, Sofrugo Promotions konusu da bu şekilde. Bu zamana kadarki en önemli delillerden bir tanesi ki keza Michael da zaten Disit belgeselinin sonlarında vücut diliyle bu bir son değil, çok yakında kendimi göstereceğim demişti. Ondan bir sene sonra bu kanalın açılması ve Michael'ı hissettirmek amacıyla açılması okları Michael Jackson'a çeviriyor. Kesinlikle ben Michael Jackson, yani çoğu videoda dans eden kişinin Michael Jackson olduğunu düşünüyorum. Siz de zaten incelerseniz bu sahte kanallardan çok farklı olduğunu, ki zaten çok farklı delillere sahip bir kanal olduğunu göreceksiniz. Yani bu kanaldan başka bir dans kanalına inanmayın lütfen. Burası YouTube. Burada teoriler konuşulur. Burada deliller ortaya sunulur. Karşı tarafın bir delilleri varsa da o da sunar. Bu şekilde ilerler bu platformdaki süreç. Kimseye de iftira atmıyoruz. Kimseye bir yönlendirme yaptığımız yok. Pablo ayrı bir şahıstır. Michael ayrı bir şahıstır. Fakat bu videolarda dans eden kişi Pablo'dan çok farklı insandır. Karşılaştırma videolarımı zaten kanala üye olarak görebilirsiniz. Dediğim gibi herkese açık yapamıyorum çünkü telif kanalıma zarar veriyor. Bunlara gerek yok. Teşekkür ederim herkese. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sayfalarımızı takip etmeyi unutmayın. Canlı yayınlar yapabiliriz. TikTok ve Instagram sayfalarımızı takip edebilirsiniz. Kanalımıza destek olabilirsiniz. Videoların devamı için beni motive etmek adına destek olabilirsiniz. Üye olabilirsiniz. Birçok seçenek var. Abone olup beğenmeniz de beni mutlu eder. Yorum atmanız da beni mutlu eder. Bir sonraki video için daha motive olabilirim. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Hepinize iyi günler, iyi seneler diliyorum. Umarım her şeyin gönlünüzce olduğu hayırlı, mutlu seneleriniz olur.